Arkadaşlar merhaba. Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle tez çalışmasına nasıl başlayacağız? Ön hazırlıklarımız neler olacak? Bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bu noktada ilk başta aslında tezi danışmanımızla nasıl ele alacağımıza dair kurgumuz önemli. Yani danışmanımızın bu konudaki önerilerini, bize konunun çalışılır vaziyette olması ve bu konuyu çalıştığımız zaman literatüre nasıl bir katkı sağlayacağımızı onun öngörüleri üzerinden kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü danışmanımız sonuçta akademik anlamda bizden daha tecrübeli ve bize bu konuda yol gösterici olması için danışman oldu. Şöyle bazen olabiliyor. Eğer danışmanımız bizimle ilgili alandan değilse bazen tez danışmanlıklarındaki yoğunluktan dolayı farklı alanlardaki arkadaşlar yardımcı olabiliyorlar. O zaman da onun illa konunuzla ilgili yapacağı tespitlerden ziyade akademik tecrübesinden, akademik bakış açısından, kaynak gösterimi, dipnot gösterimi, konunun genişliği, darlığı ve projenizin hazırlanması noktasındaki değerlendirmelerinden istifade edebilirsiniz. Onun için de danışmanınızla uyumunuz bu noktada önem arz ediyor. Eğer danışmanınızda bir uyumsuzluk söz konusuysa tezin ilerleme noktasında, tezinizin ilerlemesi noktasında sıkıntılar çekebilirsiniz. Ona da buradan belirtmekte fayda var. Şimdi teze başlarken ilk önce taslak plan hazırlanması lazım ve bu taslak plan aslında bizim enstitümüzde tez projesi diye geçiyor. Normalde bir tez projesi proje haline geldikten sonra sizin çalışma metodunuzu da sisteminizde belirler. Aslında kafanızda rahat eder. Eğer sağlam bir proje geliştirmişseniz, araştırma projesi yapmışsanız süreç içerisinde o projenize sadık kaldığınız ölçüde eliniz rahat ve sıkıntı çekmeksizin bu çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tez projesi gerçekleştirirken ilk yapılması gereken tezinizin isminin belirlenmesi. Yani eğer tez konusunu tam olarak belirlerseniz ona göre projeyi yapma ihtimaliniz de artmakta. Şimdi tez başlığı belirlendiği zaman konusu da belirlenmiş oluyor ve bununla ilgili tezinizin konusu ile ilgili bir takım argümanlar ortaya koymanız lazım. Yani ne çalışacaksınız, niçin çalışacaksınız, nasıl çalışacaksınız? Araştırma projesinin temel hedefi bu arkadaşlar. Bu noktada ne ilk karşımıza çıkıyor? Konusunu açıklayacaksınız. Yani hangi konuyu seçtiğinizi ve bunu seçme sebeplerinizi açıklayacaksınız. Bunu seçerek amacınızın ne olduğu, yani bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkacak sonuçların baştan öngörülebilirliği var mı yok mu onları anlayacağız. Daha sonra önemi, yani literatüre yapacağı katkı. Sizden daha önce bu noktada çalışılmamışsa o olabilir. Ya da çalışılmış ya da benzer bir konu çalışıyorsanız çalışılmayan hangi yönünü çalışıyorsanız onu ifade etmeniz lazım ki literatüre katkı yapacak bir çalışma olduğu anlaşılabilsin. Daha sonra kavramsal çerçevenizi ortaya koymanız lazım. Yani bu tezin içeriğinde hangi unsurlara değineceksiniz, ana yapınızı neyin üzerine kuracaksınız ve buradan hareketle hangi sonuçlara ulaşacağınıza dair bir taslak ortaya koymanız gerekiyor. Buna dair varsayımlarınız olacak. Yani tezi çalışırken size ışık tutacak bir takım öngörüleriniz, öndeyişleriniz olması gerekiyor. Bu varsayımlarla tezinizi ilerletmeniz ve süreç içerisinde bu varsayımlarınızda gördüğünüz farklılaşmaları da tez sürecinde detaylı bir şekilde çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Tezin en önemli noktalarından bir tanesi de kapsamın ve sınırının belirlenmesi. Eğer siz kapsam ve sınırını doğru belirleyemezseniz tez çalışmanız süresi içerisinde çok ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok geniş bir konu aldığınız zaman belki çok şey söylersiniz ama hiçbir şey söyleyemeyebilirsiniz. Çok dar bir konu alırsanız o zaman da aslında kendinizi çok girift bir noktaya sıkıştırmış olabilirsiniz. Onun için konuyu bütüncül bir şekilde inceleyecek bir bakış açısına sahip olup ondan sonra konuyla ilgili kapsam ve sınırı tespit etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi veri toplama tekniğiniz de önemli. Bunu da mesela nasıl çalışmanız, teorik yönümü baskın, pratik yönümü baskın, araştırma yöntemleriniz olarak birincil kaynaklardan mı, ikincil kaynaklardan mı? Bunları daha önceki videolarımızda müzakere ettik. Hangisinden istifade edeceğinizi ne yapmanız lazım? Tespit etmeniz lazım. Bu tespitler sayesinde daha sonraki aşamada bunları sırayla yerine getireceksiniz arkadaşlar.
Ve en son olarak da buradan zamanlama da karşımıza çıkıyor. Yani bu kapsam, sınır ve veri toplama tekniğinde bu noktada bir de zamanlamanı çok önemli. Eğer mesela lisans bitirme ödevi alıyorsanız bunun süresi eğer 3 aysa o 3 ayda bitecek şekilde bir araştırma konusu seçmeniz lazım. Yüksek lisans tezi alıyorsanız yüksek lisans tez süresinin içerisinde bitirebileceğiniz, doktora alıyorsanız, doktora tezi alıyorsanız doktora tez süreci içerisinde zaman açısından bitirebileceğiniz bir tezi seçmenizde fayda var. Eğer zamanlamayı doğru ayarlayamazsanız o zaman teknik olarak sıkışırsınız ve ya zaman kaybına uğrarsınız ya da yetiştiremediğiniz için teziniz elinizde kalabilir arkadaşlar. Onun için bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tezle ilgili projemizin en önemli noktalarından bir tanesi kaynakça belirleme. Konuyu belirlediniz, çalışacağınız şey ortada ve bununla ilgili kaynakça ortaya koymanız lazım. Bunu da nasıl yapmanız lazım? İlk çalışmanız gereken kaynaklardan başlayarak yakından uzağa doğru gitmeniz lazım. Çok dağınık çalışmamanız lazım. Ve tez projenizin içindekiler kısmı, taslak kısmı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Taslak kısmını ortaya koyduğunuz zaman mesela ön söz, giriş, birinci bölüm, işte 1'in 1'i, 1'in 2'si, 1'in 3'ü, ikinci bölüm, 2'nin 1'i, 2'nin 2'si, 2'nin 3'ü ve sonuç. Ondan sonra da kaynakçayla tezin ana temasını ortaya koymuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu noktada taslak değişmez diye bir şey yok. Yani süreç içerisinde danışmanınızla görüştükten sonra, danışmanınızla istişareler sağladıktan sonra bu taslağınızı belli ölçülerde değiştirirsiniz. Onun üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bunlar da test sürecinde karşılaşılan şeyler. Ama dediğim gibi bunlarda danışmanla olan uyumunuz önem arz etmekte. Şimdi öneri yapacak olursak bu çalışmanızla ilgili araştırma konusunu öncelikle belirleyeceğiz ve taslak sorular hazırlayacağız. Yani şimdi bir konu seçtik. Diyelim ki İbn Sina'da Tanrı tasavvuru ve evrenle ilişkisi genel bir konu. Tanrı tasavvuru ile ilgili bir şey araştıracaksanız o zaman bu kavramın altyapısını kurgulamanız lazım. Ya da kötülük problemini araştıracaksınız mesela. Kötülük problemini araştırıyorsanız eğer bu sorunu daha önce nasıl tartışmışlar? Biz hangi bağlamda tartışacağız? Ve sınırlarımız neler olacak? Mesela. Ve bunu geniş anlamda nasıl bakılmış olaya, genel bir perspektif arz etmesi noktasında ona bakmamız lazım. Daha sonra temel ele aldığımız kişi üzerinden olaya odaklanarak incelememize ne yapmamız lazım? Devam etmemiz lazım. Bu noktada önceden de söyledim. Özellikle makaleleri taramanız lazım. Tezleri taramanız lazım tez taramada. Bu konuda kitaplar varsa onları taramanız ve kaynakça açısından değerlendirmeniz lazım. Şimdi ön hazırlık noktasında bu taslağı söylemiştim. Araştırma projesini bu şekilde test taslağını, test projesini hazırlayabilirsiniz. İçindekiler kısmında demin dediğim gibi içeriğine dair nasıl bir süreç izleyeceğinizi analiz etmeniz lazım. Bu noktada ben fişleme tekniği olarak dediğim gibi önceden de söylediğim gibi Word üzerinden fişlemelerimi yapıyorum. Onlara alt başlıkları indirerek sürekli olarak onların içerisinden devam ediyorum. Metin oluşmaya başladığı zaman fiş metnimi ayrı tutuyorum. Metin kurguladığım şeyi Word dosyasını ayrı çalışıyorum. Yani fişlerim ayrı dosyalarda duruyor. Kurguladığım metin ayrı bir dosyada bulunuyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. İşte şimdi tezin ana ön hazırlığını sağladıktan sonra tezle ilgili somutlaştırma aşamasına geliyoruz. Yani artık teze başlamamız lazım. Yani okumalarımızı yaptık. Kaynaklarımızla ilgili biraz elimizde doküman sağladık. Belli bir vukufiyet noktasına geldik. O halde ne yapmamız lazım? Konunun somutlaştırılması ve verilerin toplanarak fişlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada somutlaştıracağız. Yani yöntemimizi ortaya koyacağız. İşte o projede sağlanan şeyleri artık zihnimizde belirgin hale getireceğiz. Araştırmanın konusu, amacı, soruları artık somutlaşacak. Yani diyeceğiz ki ben bu araştırmayı niye yapıyorum? Ne için yapıyorum? Nasıl yapacağım? Yani bu 3 soru. Niye yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Niçin yapıyorum? Bu 3 soruyu kafamızda çözeceğiz. Araştırmanın kapsamı ve sınırları. Bu çok önemli. Çünkü kapsam ve sınırları tespit edemezseniz ne danışmanınıza yaranabilirsiniz, ne jüri üyelerine yaranabilirsiniz, ne de kendiniz bu işin altından kalkabilirsiniz. Onun için özellikle tez taslağı oluştuğu zaman danışmanınızla konunun kapsam ve sınırlıkları ile ilgili bir ortak uyuma geliniz ki ileride burayı niye görmedin, buna niye bakmadın ya da burayı niye bu kadar dağıttın eleştirilerine maruz kalmayın. Çünkü tezi ortaya koyarken
aşırı şekilde bir şey söylemek de, yani gereksiz dolgu yapmak da yanlış. Söyleyeceğiniz şeyleri söylemek de bu noktada doğru bir tutum değil arkadaşlar. Şimdi kaynaklarımız, birincil kaynaklar mı, ikincil kaynaklar mı? Biz genelde birincil kaynakları kitap üzerinden düşünürsek teorik çalışmalarda, mesela İbn Sina'nın metnini görmekle İbn Sina ile ilgili yapılmış bir çalışmayı görmek arasında fark var. Bir de direkt olarak sahadan hareketle yapılmış çalışmalarla sahadan hareketle yapılmış çalışmaları almak var. Mesela anketlerle ilgili verileri almak var. Bunlar bizim aslında hedeflediğimiz şey birincil kaynaklardan çalışmak. İkincil kaynakları da tezimizde kullanmak tabii ki. Bunları da kullanacağız ama birincil kaynaklar üzerinden çalışacaksak bunlara işte sahada araştırma yapıyorsak, sahayla ilgili teorik çalışma yapıyorsak ilkel kaynakları, yani bu yazarların çalışmalarına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. İkincil kaynaklar kullanacaksak somut amacımıza uygun olan çalışmaları tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi kaynakçada sürekli genişleyecek zaten. Yani kaynakçamız durağan bir şey değil arkadaşlar. Biz çalıştıkça gördüğümüz kaynaklar, dipnotlardan, kaynakçalardan, başka kaynaklara da ulaşacağız ve sürekli bir gelişim izleyecek. Bu noktada şunu öneririm. Çok dağıtmayın. Çünkü bazı arkadaşlar var, işte tezle ilgili çalışıyorum diye kitap indiriyor. Sürekli kitap indiriyor, sürekli kitap indiriyor. Binlerce kitap var, PDF dosyası indirmiş. Hiçbirisine bakmıyor. Bir tane de doğru düzgün kitabı yok. Yani kitap indiriyor ama kendi kitabı yok. Yani adam ünvan alıyor ama bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapacak bir şey yok. Yani bu bir artık hastalık boyutuna varmış bir şey. Onun için de araştırmalarımızı yaparken kendi genel çalışmamız dışında konuyu dağıtmamamız, çalışacağımız konuya odaklanmamız esas hususlardan birisi arkadaşlar. Şimdi kaynakları okurken de nasıl bir okuma süreci izleyelim? Belli bir amaç doğrultusunda okuduğumuzu unutmayacağız. Yani elimize aldığımız kitapları böyle kafamıza göre kurcalayarak değil, amacımız ne? Tezimizle ilgili doküman ve veri topluyoruz. Tezimizle ilgili dokümanı ya da veriyi gördüğümüz zaman onu hemen fişleyip kaynakçada gösterip sayfa numarasını vererek onu hemen almamız lazım. Eğer bu amacı dağıtırsak o zaman metinleri, yani dünyadaki bütün eserlere ulaşma şansımız yok. Yani kafa dağınıklığımız olur ve kendi hedefimize odaklanamayız arkadaşlar. Konuyla doğrudan ilişkisi olmayan kaynaklarla zaman harcamayın. Yani demin de söyledik. Bütün kitapları görme imkanınız yok. Onun için kendi tezinize odaklanarak gitmeniz lazım. Eğer bu konuda çok fazla dağıtırsanız o zaman bir sürü kaynak elde edersiniz. Onlarla ilgili zihninizde bir sistem oluşmaz ve sistem oluşmadığı için de tez yazım sürecine geçemezsiniz. Şu anda insanların en büyük problemi bu arkadaşlar. Tez yazamıyorlar. Neden yazamıyorlar? Bir kere entelektüel birikim ve kitap okuma alışkanlıkları olmadığı için cümle kuramıyorlar. İkincisi, yazmaya kalktıkları zaman da oradan buradan topladıklarını giydiriyorlar metnin içine. Hepsi böyle iğreti duruyor. Tabii ki insan başka fikirlerden etkilenir, başka fikirlerden yararlanır ama bunu olduğu gibi alacaksa eğer, adam o kitabı okumasına gerek yok zaten. Orada yazıyor onlar, onu alır. Sizin amacınız kendi tezinizle ilgili bu adamın söylediği fikirler, bu kişinin, bu bilim insanının söylediği fikirler ne anlam ifade ediyor? Onu esas alacaksınız. Bir de acele etmeden özümseyerek, yani işte bu deminki zamanlama dediğimiz şey bu noktada önem arz ediyor. Eğer zamanlamayı doğru yaparsanız ve zamanlamanıza sadık bir şekilde projenizi ilerletirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ama zamanlamanıza sadık olmazsanız, çok ağır kalırsanız ya da çok hızlı giderseniz ya özümsemeden ilerlersiniz ya da zamanı yetiremezsiniz. Bu da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Sadece çok kaynak gösterelim mi? Gösterelim ama bunları özümseyerek, yani içindeki metinleri, verileri alırken genel bir kanaat sahibi olmadan fikirlere atıf yapmayalım arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim. Kaynakçanıza aldığınız kişilerin dünya görüşü de önemli. Eğer bu insanlar zihniyet olarak bilimsel perspektiften uzaksa, ideolojik şeyler üzerinden sistemini kurguluyorsa bu insanlara pek bulaşmayın derim. Yani akademik anlamda evrensel değerlere, bilimsel ilkelere, temel argümanlara zarar getirmeyen, halel getirmeyen insanları tercih edin. Çünkü aşırı ideolojik bir bakış açısına sahip insanların sizin tezinize katkıdan çok zarar olur. Eğer bu ideolojik bakış açısını çalışıyorsanız tabii ki her şeyi söylersiniz ama önemli olan şu: siz bilim insanı olarak
evrensel nitelikte bir tez ortaya koymaya çalışıyorsanız o zaman burada bu tavırlardan uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Yorulduğumuz zaman ara verelim. Yani yorgunluk şöyle, insan işte sürekli çalışan bir mekanizmaya sahip değil. Belli bir süre ara vermedikçe, hatta metninizi oluşturduğunuz zaman da ara vermeniz lazım. Mesela biz şimdi Mevlüt Hoca ile İslam felsefesine giriş çalışmamız var. Ben yoğunlaşıyorum mesela. Belli bir noktaya geliyorum. Eğer sürmenaj olmaya başladıysam, artık zihin duruyorsa Mevlüt Hocama gönderiyorum. Ya da Mevlüt Hocam aynı şekilde tezde ya da işte çalışmamızda sıkıldığında bana gönderiyor. Yani bazen ara vermek de, belli bir süre dinlenmek de, belli bir süre mesela okuma, başkasından katkı, mesela kendi çalışmanız olabilir. Bir arkadaşınıza, akademik tecrübesi olan bir arkadaşınıza okutursunuz. Der ki eksikleriniz şunlar, bunları giderin dersiniz. Yani akademideki en önemli katkılardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Eğer tezinizi, makalenizi eğer okutabileceğiniz arkadaşlarınız varsa onlara verdiğiniz zaman onlar bilimsel açıdan bundaki eksik noktaları gözlemleyebiliyorlarsa sizi de birçok şeyden kurtarmış olurlar arkadaşlar. Önemli bulduğunuz şeyleri fişlemeniz gerekiyor. Bunları zaten söylemeye gerek yok. Özellikle fişleme yaparken kaynakça, yani kaynak gösterimini çok dikkatli tutmanız lazım. Sayfa numarasını çok dikkatli tutmanız lazım. Eğer bunları kaçırırsanız bir daha geri dönüş yok. Yani o kaynağa tekrardan dönüp bakabilme şansınız çok zor. Onun için de ne yapmanız lazım? İlk okumanızda doğru kaynak, doğru yer gösterimi ve kitabın künyesini tam olarak, makalenin künyesini tam olarak vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu kendinize düstur edinin. Bir de çalışma içerisinde ben mesela eski yaptığım yerlerle yeni yaptığım yerleri ayırıyorum. Nasıl ayırıyorum? Renklendiriyorum. Mesela Word dosyasının içerisinde yeni bir fişleme ya da yeni bir işte yorum eklemişsem, önceden beri çalıştığım, işte yıllarca sürüyor mesela bir çalışma, bazen 4 yıl oluyor. O çalışmanın içine eklediğim yeni şeyleri farklı renklerde yaparak diyorum ki işte bunu daha sonradan ekledim. Onu hatırlamam lazım diye. Sizler de böyle notlar alarak sürecinizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kaynakça okuma bitince tüm kaynakçayı tek bir aşamada, aşağıda tek tip işte enstitünüzün ya da yayın evinizin istediği şekil üzere şekillendirip bir sistem kazandırmanız gerekiyor. Tezdeki en önemli unsurlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Biz de bunda en çok zorlandığımız, şimdi işte İslam felsefesi girişte de kaynakça kısmının hepsinin belli bir sisteme oturtulması hakikaten bayağı bir zaman ve meşakkat alıyor. Onun için sizin de ilk baştan itibaren buna dikkat etmeniz lazım. Kaynakçanızı, künyelerini, yayın evini, tercüme edenleri hepsini tek tek düzgün bir şekilde fişlerseniz daha sonra onlarla ilgili gelecek eleştirilerde eleştirilerin önünü de kapatmış olursunuz. Bu noktada işte sürecin hem sizin akademik anlamda yeni bir şey üretmenize katkı yapması, hem de bir usul öğrenmeniz noktasında katkısı olacak. Yani amaç bağımsız bir araştırmacı olma yönünde ilerletmek. Burada da fikir ve fikrinizi söyleme tarzınız, başkalarından alıntı yaptığınız zaman bunun nasıl yapılması gerektiği ve yeni bir tez ortaya koyduğunuz zaman bunu nasıl temellendireceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu 3 noktada kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız da burada sona ersin. Sorularınız ve önerileriniz varsa yine alabiliriz. Bu 4. videomuz oldu. Haftaya tez yazımı, tezin dili, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri, problemleri nasıl ele alacağımıza dair bir video çekeceğiz. O süreç içerisinde sorularınız olursa bunları bize iletebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Sağ olun.